Merhaba. Bugün sizlerle ilk kez bir büst boyayacağız. Ama başlamadan önce küçük bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Bu gördüğünüz model reçine baskı değil. Tamamen kendi yazıcımla PLA filament kullanarak bastığım bir model. Son zamanlarda filament yazıcılar gerçekten çok güzel sonuçlar vermeye başladı. Ben de acaba PLA ile basılmış bir büst ne kadar iyi görünebilir diye merak ettim. Ve hiçbir dolgu yapmadan olduğu gibi boyamaya karar verdim. Aslında bu projenin ortaya çıkış hikayesi de güzel. Geçenlerde Skidmar'ın düzenlediği büst boyama yarışmasını izledim. Birbirinden harika çalışmalar vardı. İzlerken kendi kendime ben de ilk kez bir büst boyamayı denesem nasıl olur diye düşündüm. Elbette onların seviyesinde değilim. Böyle bir iddiam da yok. Ama yeni teknikler öğrenmeyi ve kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Sonuçta hepimiz bir yerden başlamalıyız. Boyayacağımız model Loot Studio'nun Scarlet Requiem paketindeki Dolores. Model ilk gördüğümde beni korkutmasından çok verdiği hüzün etkiledi. Bu yüzden kanlı bir korku karakteri yerine yıllardır unutulmuş ama zarafetini kaybetmemiş bir gelin hayal ettim. Şimdi gelin birlikte boyamaya başlayalım. İlk işimiz Grey Seer ile Zenital Astar. Modelin büyük kısmı beyaz olacağı için siyah yerine Grey Seer tercih ettim. Böylece daha sonra uygulayacağım beyaz katmanlar çok daha doğal duracaklar. Zenital astar özellikle büstlerde bana ışığın yönünü gösteren bir rehber oluyor. Her zaman olduğu gibi önce ten rengiyle başlıyorum. Ben genelde teni ilk aşamada bitirmeyi seviyorum. Çünkü daha sonra kıyafetleri boyarken taşırırsam düzeltmesi çok daha kolay oluyor. Bu modelde teni boyarken en çok düşündüğüm şey renk oldu. İlk aklıma daha mavi, daha hayaletimsi bir görünüm vermek geldi. Daha sonra vazgeçtim. Çünkü bu karakter bana göre hayaletten çok yaşamla ölüm arasında kalmış birisi gibi göründü. Bu yüzden daha porseleni andıran bir ten seçtim. Soğuk ama tamamen renksiz olmayan bir görünüm elde etmeye çalıştım. Ten büyük olduğu için burada ince katmanlarla çalışmak gerçekten önemli. Masaüstü oyun figürlerinde bazı geçişler çok fark edilmeyebiliyor. Ama büstlerde yüz oldukça büyük olduğu için yaptığımız her fırça darbesi hemen ortaya çıkabiliyor. Şimdi en büyük bölüme geçiyorum. Gelinlik. Beyaz renk aslında boyaması en zor renklerden biri. Çünkü beyazın gölgesi gri oluyor. Ama gölgeyi fazla kaçırırsan artık beyaz görünmemeye başlıyor. Hiç gölge yapmazsan da kıvrımlar kayboluyor. Burada öncelikle ben Apothecary White kullandım. Bu boya özellikle kıvrımların içine çok güzel yerleşiyor. Şimdi sıra yakadaki güllerde. Aslında burada en zor karar renk seçimi oldu. İlk düşündüğüm şey bunları tertemiz beyaz yapmak oldu. Sonra modele uzaktan bakınca bunun hikayeye hiç uymadığını fark ettim. Bu karakter bana göre yeni gelin olmuş biri değil. Uzun zamandır unutulmuş, zaman içinde kaybolmuş bir ölü gelin. O yüzden güller de yeni görünmemeliydi. Ben de beyazı biraz kırarak daha eski bir görünüm vermeye çalıştım. Bu bölümde çok fazla gölge yapmadım. Çünkü birazdan elindeki buket çok koyu renklere sahip olacak. Eğer burası da aynı bu kadar dikkat çekerse göz nereye bakacağını şaşırır. Model boyarken bazen en önemli şey hangi bölgenin geri planda kalacağını bilmek oluyor. Ben de yakadaki gülleri biraz daha sakin bırakmayı tercih ettim.
Şimdi elindeki bukete geçiyorum. Ben genelde önce yaprakları boyamayı seviyorum. Bunun özel bir kuralı yok ama bana daha rahat geliyor. Önce yeşilleri bitirince daha sonra çiçekleri boyarken elim daha rahat hareket ediyor. Burada koyu solgun bir yeşil tonu kullandım. Canlı yeşiller özellikle beyaz modellerde hemen dikkat çeker. Ben ise tam tersini istiyordum. Yapraklar sadece çiçekleri tamamlasın, öne çıkmasınlar. Bir de küçük bir ayrıntıya dikkat ettim. Bütün yaprakları aynı yeşilde bırakmadım. Bazılarını biraz açık, bazılarını biraz koyu bıraktım. Gerçek yapraklarda da tek renk olmuyor sonuçta. Bu küçük farklılıklar modeli daha canlı gösterecek. Çiçekler biraz kururken ben de beklemek yerine dikiş izlerine geçtim. Modelin en sevdiğim ayrıntılarından biri de bunlar aslında. İlk baktığınızda çok dikkat çekmiyor ama biraz yaklaştığınızda karakterin hikayesi anlatmaya başlıyor. Burada metalik bir renk kullandım. İlk hali oldukça parlaktı ama yeni takılmış metal görüntüsü istemediğim için üzerine hafif bir wash yaptım. Bu kadar küçük bir işlem bile metali tamamen değiştiriyor. Daha eski, daha yorgun, daha doğal görünmeye başlıyor. Aslında pas efekti de yapabilirdim ama bu sefer bütün dikkatimi zımbalara kayacaktı. Benim istediğim sadece var olmaları, göze fazla batmamaları. Ve sonunda modelin en sevdiğim kısmına geldim. Eldeki buket. Bu renk seçimi üzerinde gerçekten çok uzun süre düşündüm. İlk aklıma daha klasik kırmızı tonları geldi. Sonra kendi kendime dedim ki bu modelde her şey biraz solgun ve yaşanmış. Buket neden yepyeni görünsün? İşe Black Lotus ile başladım. Önce bütün güllerin en koyu bölgelerini onunla belirledim. İlk bakışta biraz korkutucu görünüyor. Bütün çiçekler neredeyse siyah oluyor ama üzerindeki Sigwald Burgundy gelince bütün o koyu bölgeler derinlik olarak kalıyor. En sevdiğim tarafı da bu. Tek kat bordo kullansaydım çiçekler düz görünürdü. Şimdi ise her yaprak birbirinden ayrılıyor. Boyarken en keyif aldığım bölüm kesinlikle burası oldu. Çünkü model yavaş yavaş tamamlanmaya başladı. Yüz bitmişti, gelinlik bitmişti. Şimdi de bütün renk dengesi yerine oturuyordu. Kirli beyazlarla koyu bordo gerçekten birbirini çok güzel tamamlıyor.
aşamada modeli biraz masadan uzaklaştırıp tekrar baktım. Bunu sık sık yapıyorum. Çünkü bazen modele çok yaklaştığınız zaman genel görünümü kaçırıyorsunuz. O anda gelinlik bana biraz fazla gri görünmeye başladı. İşte burada Dead White devreye girdi. Çok hafif bir kuru fırça yaptım. Özellikle kumaşın en yüksek yerlerine burada dikkat edilmesi gereken şu. Kuru fırçayı fazla yaparsanız kumaş tozlanmış gibi görünebilir. Ben sadece ışığın vurduğu yerleri biraz daha belirginleştirmek istedim. Ama işlem burada bitmedi. Çünkü kuru fırça ister istemez biraz sert bir iz bırakıyor. Bunun için hazırladığım çok ince beyaz boya karışımıyla tekrar üzerinden geçtim. Aslında buna küçük bir düzeltme katı da diyebiliriz. Hem kuru fırça yumuşattı hem de beyazı tekrar kumaşın içine oturttu. Bu son işlemden sonra model tam kafamdaki görünüme ulaştı. Şimdi merak ettiğim, siz ne düşünüyorsunuz? Eğer başta söylemeseydim bunun PLA baskı olduğunu anlayabilir miydiniz? Yorumlarda mutlaka yazın. Yorumlarınızı gerçekten tek tek okuyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz daha fazla büst boyaması görmek isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki boyama macerasında görüşmek üzere, hoşça kalın.